Öykü aramızdaki en iyiydi galiba. Bu arada sen de fena değildin Sağ ol bizi o sıcak şef Mesela olarak gördünüz mü? besledi. Arada ben şey yapmışım sadece. Sosu sıkmışım. Uzun bir blok var Burak'ın kaybolduğu kamerayla ve herkesin böyle hadi abi ne var? Ne var ne acıktık diye. Çok ünlü bir İtalyan şefi canlandırıyorsun. Evet. Bitmesini istemediğim bir kabus gibi diyordum. Böyle olmasaydı ters bir enerji de geçebilirdi, iyi anlaşamasaydınız. Ya karavansız Böyle bir set avanssız. dünyanın en güzel Evet, setiymiş. evet. Ben merak etmeyin, böyle dediklerinizi toparlayacağım. Tamam. Tamam. Bizim dediklerimiz ne olur bir daha üstünden geç. Çıldıracağım, duymuyorum yani. Biraz görmek istiyorum. Ne yapıyor orada, ne yapıyor falan diye deliriyorum olduğum yer. Nöronlar, eğer yerdeler diyor. Şimdi bunu yapıp, özür dilerim, bunu yapıp, bunu kendine kabul ettirip, sonra gelip bize kabul ettirmek. Her şey çok güzeldi. Ama Şimdi niye- Danilo'yu da çok izledim. Çok Danilo da seni çok izleyecek. Evet. iyi çekildiği için ben tekrar durdurdum. Ya tek plan mıydı gerçekten falan. Okudum tekrar bülteni yani. Ahtapot bitiyor, levrek marin bitiyor, bir şey bitiyor. Öykü böyle. Sırası Zamanı geldi. Tır 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 yeni bir tabak yapıyor böyle salatadan falan. Öykü romana salatalık kesmeyi öğretiyor. Nesilden nesile. Umami'den sonra en iyi yaptığınız yemekleri merak ediyorum. Biz de evde çıt 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 guf falan anladın mı o yani? Aynı şeymiş. Niye hala peki elektrikliye niye geçmedin? Aysun Öz'de başka şeylerden merhabalar. Bugün uzun zamandır merakla beklenen bir filmi konuşacağız. Disney Plus'ta 12 Şubat'ta yayına girecek Umami. Evet, bütün kadro burada diyebilirim. O gerginlikle izlediğim ama bir o kadar da nasıl da bir portre çekmişler dediğim, beğendiğim bir film oldu. Tüm cast burada dedim. Gerçekten de öyle aslında. Tüm önemli isimler burada. Burak Deniz, Öykü Karayel, Osman Sonant, Onur Ünsal ve Ulvi Kahyaoğlu. Elinize sağlık. Dün akşam izledim. Filmi genelde sıcağı sıcağına izlemek bana röportajlarda çok büyük bir avantaj sağlıyor. O yüzden hala filmin etkisindeyim. Ve nasıl buldun dediklerinde de söylediğim ilk şey, size de öyle bir cevap vermişimdir muhakkak. Artık restorana gittiğimde önüme tabak geldiğinde büyük bir saygıyla eğileceğim karşısında ve yerken birkaç kere düşüneceğim diye. Tüm o dünyayı çok iyi anlatmakla birlikte aslında tüm böyle toplumun, yaşadığımız zamanın da bir portresini çekmişsiniz diye düşündüm. Çünkü yaşanan olaylar, karakterler çok gerçekçi. Ellerinize sağlık. Benim genel yorumum böyle. Şimdi sorulara geçiyorum. Tabii başroller. Şeften başlayalım. Burak seninle başlayalım. Tabii ki nasıl geldi diye başlamayacağım. Bekliyorum. Buyurun. Rol. Ama şimdiye kadar canlandırdıklarından farklı bir rol neticede. Şef karakteri, şef rolü öyle çok gelen bir rol değildir zaten Aynen sinemada öyle. da. Dolayısıyla ve tek kamerada çekilmiş, tek plan çekilmiş bir film. Yani tüm bunlara baktığımızda senin için nasıl bir filmdi, nasıl bir çekim deneyimiydi, filmi nereye koyarsın? Genel olarak neler söylersin? Bildiğim kadarıyla bu iş, ben söylemiş olayım, bu bilgiyi ben satmış olayım. Bu iş bildiğim kadarıyla tek plan film hikayesi. Biz bunu yapan 6. ekibiz dünyada bildiğim kadarıyla. Yani 1 eksi 1 artı olabilir bu yani. O yüzden rolden ziyade evet yani mutfak hepimiz için bir heyecan unsuruydu. Sonuçta hani hiçbirimizden hani bildiğim kadarıyla mutfağa giriş yapmadığını bildiğim bir kadroyla beraberim yani. Bunun sonucunda evet bir heyecandı ama beni daha çok heyecandıran şey bunun tek plan olması. Evet. Böyle bir proje içinde yer almak beni çok heyecanlandırdı. O yüzden keyifli. Yani deneyimlediğim şey kendi adıma %51'lik kısmı oydu diyebilirim. Evet. Yani. Seyirci için de aynı şey geçerli. Evet muhakkak. Bu arada. muhakkak Onlar için muhakkak, de farklı bir muhakkak. deneyim. Yani bana çoğu kişi teaser'ı izlediğinde, bu yayınlanan son teaser'ı izlediğinde bu gerçekten tek plan mı diye sordular. Çünkü bütün o kesilmeler, bütün o kadar doğru olması hikayesi falan insanları etkilemiş belli ki. Evet, gerçekten tek plan mı diye soracağım. Onun ayrıntılara da biraz geçmek istiyorum ama öyküye gelmek istiyorum. Filmde, Umami'de çok kilit bir rolüm var. Mutfak çok erkek egemen bir sektör. Pek çok sektörde olduğu gibi maalesef. Ama orada tüm o yapıyı ayakta tutmaya çalışan güçlü kadın karaktersin. Çok da önemli bir görevin var mutfakta da. Senin için hem bu tek plan olması hem de mutfakta olman, normalde mutfağa girer misin bilmiyorum ama nasıldı? Yani ben mutfak
çok severim zaten. Böyle Evet bir ben hemen söyleyeyim Öykü mutfağa girermiş meğer. Biz onu sette gördük yani. Öyle güzel salatalık. Benim tabakları yapıp önüme koyuyordu öyle söyleyeyim. Evet Öykü aramızdaki en iyiydi galiba. Bu arada sen de fena değildin Sağ ol bizi hocam, sağ ol. o sıcak şef Mesela olarak gördünüz mü besledi. arada ben şey yapmışım sadece. Hani, sosu sıkmışım. Yani mesela konuşulana göre o. Mesela aradan bak gene fade out oldum ben. Kimlerin Gerçekten yaptığı belli oluyor. 1,5 saat süren bir serüven olduğu için ve biz takriben böyle gece 12'de başlayıp sabaha karşı bitiriyorduk o 2 çekim saatini. Bayağı acıkıp kendimiz de orada kendimize yemekler yapıp yedik yani. Ve Kendi düzenimizi yarattık gerçekten. Gerçekten yemek yapmayı da çok severim. Mutfak dünyasını da çok severim. Şefleri takip ederim vesaire. O yüzden benim için bu böyle şey sanki ben para vermişim de hadi bana bir film yapmayalım mı ya falan demişim gibi bir şey oldu. 1,5 saat boyunca aramızda çok fazla tiyatro deneyimi yaşamış insanlar da vardı. Benim için zevki de oydu aslında. Hani hiçbir duygu bölünmeden işte kestik, şimdi şuradan alacağız sahnenin şurasından gireceğiz falan diye. Hadi herkes bir daha kendini konsantrasyona sokacak falan diye beklemeden bir şey başlıyor ve bitiyor. Yani gerçekten tadından yenmeyecek bir deneyimdi benim için. Evet. Tekrarlanamayacak diyebilir Evet. miyiz yani? Bir daha bu kadar çalışsak tekrarlanamayacak bir deneyimdi hepimiz için. Aynen. Evet doğru. Neticede böyle tek plan 6. olduğunu düşünürsek yani bir oyuncunun ömründe 2 kere çekmesi Evet. kolay bir Biraz şey değil en Kolay azından. gelsin diye. Çünkü yani izlediğinizde siz de göreceksiniz zaten hani en iyisi yapıldı. O yüzden ikincisine çok gerek kalmayacak gibi. Ayrıca şu anda artık çok iyi yemek de yapıyoruz. Evet öyle bir tarafı var mı? Hani mutfakta bu Bıçaklarımız var kadar artık. çalıştıktan Ha, sonra. bu arada evet, Ha. bıçaklarımız var kendisi. Çok Evet, güzel hepimizin bıçağı bıçaklarımız oldu. geldi. Bizim artık. öykünün Ben evde risotto deneyimimiz masa aldım var. mesela. Direkt bütün bıçaklarımı Gerçekten. böyle... Evde kasap gibi takılıyor musun? Evet, Cör cör aynen. cör cör. Birbirlerini özlemişler galiba Onur ve Öykü. Evet. Dışarıda da görüş. Ne aldı biliyor musun? Ay ben doğru ondadan aldım falan. Bizim ama bir risotto yapmışlığımız var. Ben sadece onu böyle Evet. bir madalya olarak taşıyorum. Sonra bir de asla yapamam. Ama orada yaptım yani ilk Yaparsın. gösterdiğimde. Yaptım yani Hayır o bir bayağı ilginç iyi. benim için. Herkes de bir şekilde şey gibi çıkmadı mı ya böyle? Hazır. Herkes, içimizde. Hazırmış herkesin gibi. Daha önce böyle bir şey yaptı mı ya falan diye takıldım ben çekerken. Herkesin içinde böyle bir mutfak sevgisi, mutfak aşkı varmış. Ya biz Öykü'yle çok yan yana kaldık. Film Evet. gereği işte çok fazla aksiyon olurdu. Biz hep kendi mekanımızda duruyorduk. Orası da hep ocağın başıydı. Tabakların ocağın başıydı. Ya biz kendimize çok şey pişirip yedik gerçekten. Yani provalarda O etleri yedik. yedik Yediniz yani. mi gerçekten? yedik. Tabii Yani tabii. biz o kadar fazla Yani sosla şey Bana deneyip... getirilen yemekleri Onur yaptı gerçekten ve ben keyifle yedim yani. Bizim her pişiriyor take onu. sonu şeyimiz yok muydu? Patates. Tabii. Evet patates vardı Biberiyeli ya. patates. Bir Provalarda- uzun bir blok var Burak'ın kaybolduğu kamerayla ve herkesin böyle hadi abi ne vardı? Ne var ne acıktık diye. Ya, kameranın o hareketleri kendimizi yani seyirciyi filmin en önemli özelliklerinden bir tanesi orada hissediyoruz. Yani mutfakta ya da arka mutfakta, yani ön mutfakta restoranın içerisindeyiz ama siz arkaya geçiyorsunuz hep birlikte geçiyormuşuz gibi bir histe geçiyor. O yüzden de tüm o kaosun içerisinde yaşadığınız tüm gerginlikler seyirciye gerçekten geçiyor. Yani ben izleyen biri olarak bunu kesinlikle söyleyeyim. Ben şöyle düşünmüştüm. Herhalde bu izlediğimde çok acıkırım diye düşünerek yanıma atıştırmalıklar da almıştım. Çünkü ben yemeği severim. Öyle olmadı. Yani orada öyle gerçekten bir dünya var ki ben şey dedim yok ya bundan sonra düşüneceğim yani bir şey yerken. Ya filmde Hiç kolay bir şey değil bu. yani en az önemli olan şey yemek öyle söyleyeyim. Evet. Filmde yani. Evet gerçekten Evet, evet. öyle. Yani Canınızı yemek çektiren bir film değil. Aksine Çektirmeyen. hay Allah. Boğazına dizen. Boğazımıza dizen. dizen. Gerçekten öyle. Boğazına dizen film. Osman sana da o taraftan sorayım. Yani filmin içerisinde bir hani kendi tecrübelerin hani yemek yapıyor muydun, sen mutfağa giriyor muydun? Çok değil maalesef. Ama orada çok ünlü bir İtalyan şefi canlandırıyorsun. Ama seni biz ocak başında görmüyoruz, Görmüyoruz, ya da evet. mutfakta görmüyoruz. Evet. Veteran. Evet. Evet. Star bir Evet. şef görüyoruz. Tabii bizim onu yakın bulduğumuz tarafları var, bildiğimiz karakterlere yakın tarafların da var ama yine orada oyunculuğunu konuşturuyorsun. Neşeli aksanla. Gerçekten seni biz bir İtalyan da zannediyoruz Evet. bir taraftan. Senin için nasıl? Ya benim için çok sürprizli bir şeydi. Çünkü ben bu teklif geldiğinde yaklaşık 1 senedir İtalya'da yaşıyordum.
Ve doğal olarak yani ya. her şey hazırlanmıştı. Kulağımda o İtalyan aksanı vardı. Hangi harfleri nasıl vurgulayacağım, nasıl konuşacağım hazırdı. Yani normalde gerçekten 3-5 aylık bir hazırlık gerekiyor belki sıfır hiç yabancı olan bir insan için. Ya bunun böyle denk gelmiş olması bir kere beni çok heyecanlandırdı. Tek plan olması çok heyecanlandırdı. Benim süreç boyunca provalar artı kayıt süreci boyunca birçok insanın söylediğim bir cümle vardı. Bu iş yani film için bahsetmiyorum yani sonuçtan bahsetmiyorum, süreçten bahsediyorum. Benim bitmesini istemediğim bir kabus gibi diyordum. Öyle kaotik, öyle zor bir şey yapıyoruz. Gerçekten kabus gibi ama öyle bir haz alıyoruz ki bundan hep beraber onun bitsin istemiyorsun. Dolayısıyla o günden beri mesela ekip olarak ilişkimiz de çok enteresan devam ediyor. Ve filme de yansıdığına eminim bunun. Evet yansıyor. Gerçekten öyle. Peki bu neticede evet tek plan, tek mekan gibi de bir taraftan mutfağın yani bir restoranın önü arkasını görüyoruz zaten. Hepiniz aynı anda da sahnedesiniz. Yani tiyatroda ensemble gibi ya hani her şey bir taraftan da. Bunun size getirdiği avantajlar vardır. Hani birbirinizi çok daha iyi anlıyorsunuz, çalışıyorsunuz. O enerji kameraya geçiyor ama böyle olmasaydı ters bir enerji de geçebilirdi. İyi anlaşamasaydınız. Ya karavansız Böyle bir set avantajı- dünyanın en güzel Evet, setiymiş. evet. Yani konforsuz set Evet. yani öyle ekstra konforsuz, lüksüz set. Ama yine Gerçekten. Öykü'nün de dediği gibi yani hani ben de tiyatro deneyimlemedim. Bilmiyorum yani o yani kulisidir orada sürekli olma halini ben deneyimlemedim. Benim için de karavansız ilk defa bir ama sizin de dediğiniz gibi yani evet bu çok iyi oldu. Hepimiz zaten bunu konuşuyoruz. Yani az önce bir kaçırmadan Bu onu da arada söylemek vardı istiyorum. arkadaşlar. Hiçbirimiz gitmedik. Var mı? Ha, velhasıl. Arkada vardı. Arkada hazırlıklı bir vardı. şey Ama varmıştı. gitmiyorduk. Gerçi vardı, Hiçbirimiz Yani Disney gitmedik. Plus masraftan Evet, kaçmamış yani. hayır, Bunda- hayır. Hayır yanlış Ama anlamasınlar. gergin bir şey düşününce yani orada Ya bir bizim için kişi o yoktu. gün başı ağrısa yani bir Evet, şey olsa evet. ben hani aksaklıktan bahsetmiyorum sonuçta insanız. Evet. Ve çok yani çok yakın bir durumdayız yani ve hemen yakın olmak zorundayız. Birçoğumuz birbirini daha önce tanıyan arkadaşlarımız var ama yani ben çoğu arkadaşımla yeni tanıştım. Ve yani hani düşününce şimdi o zorluğa da dönmek istiyorum. Yani evet çok zor bir şeyi hiç zorunu hatırlamadan çektik. Aslında cümle bu. Ben merak etmeyin böyle dediklerinizi toparlayacağım. Tamam bizim dediklerimiz ne olur bir daha üstünden geç. Ama yok hakikaten yani öyle değil mi abi yani o kadar o zorluğu dönüp de ya biz ne zor iş yapıyoruz ya demedik. Demedik. Ya ama orada Ama psikolojik olarak seni zorlayan bir tarafı Aha, var. aha. Yani Yani içten içe içeride böyle olduğunu biliyorsun, evet okey bir ama- şey var. ya bir yandan yaptığımız şeyin bu tek plan olması bizim prova sürecinden sonra 3 günümüz vardı çekmek için. Ve hani 6 take hakkımız vardı. Ve hani vurduk vuramadık ne olacak? Yani Bizim stresliyiz. Yani hani, Stresi ve vardı, hani değil o mi? yüzden herkes birbirine o kadar sarıldı ki biz bir şeyin içindeyiz ve bu çok iyi bir şey olabilir ve bunu biz hani bu gemide beraberiz. Hadilerle beraber olduğu için hani o ilişki o uzunca da bir yani herhangi bir kameranın kaydettiği bir iş üzerinden konuşursak 28 günlük 20 küsür günlük bir prova süreci ben yaşadığımızı düşünmüyorum. Ben yaşamadım en azından. Böyle bir süreçte birbirimize kendimizi çok açtık. Gerçekten hani Hakikaten ne neyi muhteşem nasıl oldu ya ne acayip oldu. ya, gerçekten oldu. hani herkes birbirini tutup nasıl neyi daha iyi yapabilir konuşarak ve birbirine kendi çünkü bizim yaptığımız işte de hani hepimiz bunu yani ego ile yaptığımız için kimi noktada bunu açmak da çok zor oluyor ama bu iş öyle bir iş oldu ki herkes kendini sonuna kadar açtı ve herkes karşısındakinin de iş namına kendi adına en iyisini istediğini bilerek birbirine açtığı için de şu an böyleyiz. Her gece o günü konuştuk, bir sonraki günü hazırladık. Hiç oralara girmedik yani o işte ya tanışıyoruz garip bir şekilde böyle aktı yani. Gerçekten de benim hani garipsediğim Cem kadar bir Ya bazı işler vardır. dayanışma söz O konusu. bazı işlerde doğru oyuncular, doğru rollerle, doğru işle buluştuğunu hisseder. Kendi kendine o heyecanı duyar. Bir bakar böyle 20 tane daha aynı heyecanda Çok insan. zor yani. Çok nadir olan bir şey ya. Evet, ben Herkes bunu- aynı heyecanda. Çok nadir. Yani bu Aynı film fedakarlıkta için Karga Seven ve Disney için de söyleyebiliriz herhalde. Yani Evet. çok iyi kast oldu. Evet. Yani her şeyden önce yani bir kere zaten sanki çalışkan insanlar seçmişler Hakikaten zaten. ya. Yani Bunu böyle sürekli anlatmak istiyoruz değil mi? Evet evet. Evet. Bunu Çünkü sürekli- tek planda geçecek gidecek ya. Evet. Yani biz böyle biraz
bizim için daha büyük yani. Bizim O için yüzden daha büyük, ifade kesinlikle. etmekte zorlanıyoruz. Bence yani. gerçekten kas başarısı gibi diyor. Ya oradayken de bunu görüyorduk. Zaten çalışırken de görüyorduk. İzlemede de gördük yani. Bence hem huy olarak hem oyunculuk olarak bir şey. Yani her işin- şeyden önce kas başarısı bence. iş. İlgili başlayıp bitirmek üzerine değil. Yani başlayıp bitirelim ve hallettik abi, işte başardık yani, işte bana geldi lafımı verdim abi gibi değil, iyisini yapmaya çalıştık yani hani, ve bunu kimse bize söylemedi böyle yapmamız gerektiğini bu arada yani. Ya cast öyle bir cast ki mesela beraber izledik. Bir tane ya biriniz bir kere sekin yani yok filan diye böyle kudurdum, delireceğim şimdi filan oldum izlerken. Yani öyle bir de ensemble var ki kurulmuş. Ben şimdi yemek yaptığımız yerden Onur'la Osman çıldıracağım, duymuyorum yani, biraz görmek istiyorum, ne yapıyor orada, ne yapıyor filan diye deliriyorum olduğum yer. Ulvi gidiyor o taraflara, bir şey ne konuşuyor Ay bir de Osman abinin ilk geldiği günü hatırlasana. hiçbirini Biz yine hani göremiyorum güya oynadıklarını. biz arkadaşız zaten, şey Cengiz, işte Melis falan, hep beraber birlikteyiz biz güya ve tanıyoruz ve zaten hani dramayı az buçuk, değil mi? Yanlışsam düzeltin ne olur. Dramayı alacağımız yer az buçuk belli. Şimdi burada en efektif orası. Nöronlar her yerdeler diyor. Şimdi bunu yapıp, özür dilerim, bunu yapıp, bunu kendine kabul ettirip sonra gelip bize kabul ettirmek yani hani, tamam olduk, bizi hatırlasana, tamam olduk yani. Nöronlar. Tabii. Milyoner. Hayranlar ve bolognese. Ve bu normalde böyle, evet abi. Abi evet ya, aksan olduk yani. Hani çok ilginç, çok güzeldi. Evet, her Güzel şey oldu. çok güzeldi. Ama Şimdi niye- Danilo'yu da çok izledim. Çok Danilo izledim. da seni çok izleyecek. Evet. Evet, bence Danilo da seni izleyecek. Başta aslında hani yakın bulduğumuz, gördüğümüz karakterlere de benzetiyoruz dediğim Danila'ydı. Neyse, sen söyledin aslında. Evet. O açıklığa kavuşsun diye. Evet, açıklığa kavuşsun, ona benziyorsun orada. Tabii dedim ya hani böyle toplumun portresini çiziyor diye. Aslında restoranın içerisindeki karakterler, yani müşteriler, ne kadar çok arıza müşteri varmış. Ve şunu düşündüm, her akşam bunlarla mı mücadele ediyor gerçekten bu restorancılar? Ve biz ne kadar da gitgide kaba insanlar olmaya başlıyoruz. Ama sadece biz değil bu taraftan. Bu neticede İngiliz yapımı bir filmden Genel olarak dünyada böyle. uyarlanmış. Birebir uyarlanmış bir. Boiling Point. Evet, Boiling Point'ten uyarlanmış bir yapım. O da bu arada bir kısa filmden uzun filme çevrilmiş. Daha sonra bir dizi olmuş. Aslında böyle çok sevilmiş ve farklı Evet, versiyonları yaşamış o da. yaşanmış Evet. ve çok sevilmiş demek ki. Orada da aynı şeyi düşünülüyor ki, yani çok iyi anlatıyor günümüzü diye düşünülüyor ki. İzlek bir artmış. dünya Yani çünkü Evet. bence. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tansiyonuyla İlk bir söylediklerinde tek plan dediklerinde ben biraz böyle bir açıkçası rahatsız olmuştum ya. Çünkü şöyle oluyor. Bir şey tek plan, işte tek mekan falan. Hani hikayeden önce sanki yapmaya çalıştığın iddia öne çıkıyormuş gibi oluyor. Yani hani işin hikayesinden, dramasından, ne bileyim sanatından İçeriden önce. yermiş gibi geliyor Evet yani biraz. sanki bir şova kalkıyormuşsun gibi Aa, çok oluyor. güzel bir Ben şey o söyledin. zamanlarda hemen böyle şey olurum. Ya bu şova gerek var mı? Bir hikayemiz varsa işte adam akıllı anlatın. Sonra da orijinali Boiling Point'i izleyince dedim ki varmış. Evet. Yani bu gerginlik, bu hata yapmamak zorunda olduğun bir dünya, bir hız bu da ve çok bir şey elinde ateşle anlatıyor. falan hata yapmaman gereken gerçekten tek plan şeymiş. Yani doğru unsurmuş, doğru kurguymuş aslında aynı zamanda. O yüzden çok hoşuma gitmişti. Yani bu filmin tek plan olması gerektiğine de duygu olarak inanmıştım ben. Böyle bir hani boş bir maceraya atılıyoruz ve insanlara tek plan şovu yapacağız gibi değil de gerçekten filmin duygusu da bence tek plan. Hakkı da verilmiş. Vallahi Burak da vermiş hakkını yani. Hepimiz. Yani gerçekten ama Yok başkasında bir numara yok. Ben başka bir izleyemiyorum. Bakmadım öyle ben başka söyleyeyim. bir. ama gerçekten yani sadece tek plan olması ile böyle ön plana çıkmamalı yani. Tabii. Tek plan, Onur'un dediği gibi, bunun en iyi kurgulanmış hali Evet, aslında. yani ya montaja otursan bu tek plan olmalı. Bunu dersin. yaparsın. Hatta ben şuna inanıyorum, bununla konuştuk mu hatırlamıyorum. İzleyenler şunu bir noktada kendilerine lütfen bunu yapsınlar yani. Hatırlatma, bu tam filmin ortasında ya bir saniye bu film tek plan. Hatırlattıklarında gerçekten de öyle mi? O daha bir fark edilecek. Evet. Çünkü öyle de değil gibi izlediniz, biliyorsunuz. Evet, yani evet. hani bir tane kamerayı görmüyorsun. Yani hani bunu da konuşacağımız bir nokta gelecek mi? Bizim görüntü yönetmenimizle ilgili bir... Çok güzeldi. Evet, yani görüntü yönetmenimiz bir noktada bizi yarıda kalmak zorunda kaldı. Yani bizi sadece izlemek zorunda kaldı. Bir sakatlığı, bir rahatsızlığı oldu. Hoca devam etti çekmeye ve yani hani inanamıyorum. Yani hani bunun bir de vazgeçtiğimiz bir take'de, yani 6 normal ana take'i çekip sonra yeni bir take çektiğimizde bunu başarmak falan, yani nereden tutsam böyle
elinde böyle çoğalan bir şeye dönüşüyor. Tek plan çekilmiş filmler var ama gerçekten tek plan mı sorusunu hilesiz. sorduracak. Çünkü Evet, gizli hile kat de yok. var. Gizli kat yok, hayır. Ama bunda yokmuş. Hayır yok. Yok, yok. Çünkü Kamera açılıyor, challenge sonra- oydu yani. Evet. Hani gizli katsız yani. Ayrıca neredeyse hile bile yapmıyoruz. Yani kamera arkaya gittiğinde biz kamera geldiğinde servis edeceğimiz tabakları pişirmeye ve yapmaya devam ediyorduk. O Biz enteresan büyük geldi bana. büyük bir es olmadıkça yani mesela Evet. işte otoparka inip ya da birileri sokağa çıkıp 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika boş olmadıkça kimse Mekanı bozmuyordu. terk etmedikçe. hakikaten Kimse orada- bozmuyordu yani. Çünkü hakikaten o zamanlarda ben tam yemeği bitiriyorduk, soslar bitiyordu, kamera zaten sana geliyordu. Yani bunu değil mi öyle bir Tabii matematikte zamanlaması dayanmışlar. var. Evet. Tabii bunu seyircinin anlaması o kadar kolay. Kötü çekilmiş bir tek plan olsa belki anlamak biraz daha kolay olabilir ama iyi çekildiği için ben tekrar durdurdum. Ya tek plandı mıydı bu gerçekten falan. Okudum tekrar bülteni yani. Çünkü de hikaye de içine alıyor. Alıyor. Artık tek planın Kayboluyorsun önemi zaten, evet. kalmıyor orada. Ya biz bu yemeklerin hepsini yaptık gerçekten. Ben hayatım boyunca hiç yemeyeceğim şeyleri pişirmeyi Aynen öğrendim. öyle. Yani Aynen ördekte, öyle. ahtapottu falandı filandı. Onlar da tabağın, ya ben bir ızgarasını yapıyordum. Onlar da tabağı şey yapıyordu. Gerçekten onların hepsini biz A'dan Z'ye yaptık yani orada. Abi sen hayatında Ben ilk defa mesela- eti pürmüzlemedin mi abi? Ben mesela çirkin tabak göndermedim. Yani böyle obsesif bir şekilde hayır abi bu olmamış falan deyip güzel. Ben bir tane Gerçekten. kimindi? Senin sağ taraftaki istasyonlardan birinde bir gör Hilkat garibesi böyle bak. Bir yapmış böyle soslar. Ama bak o kadar kötü ki. Simin şey yapıyor. Ne biçim tabak yollamışsınız? Ne biçim tabak yollamışsınız? O tabak gidiyor falan. Hani şimdi aklıma geldi. Ya Falan. orada ben mesela çok net şeyi hatırlıyorum. İşte o 6-7 take'in birinde yani belki birkaçında bazı tabaklar var. Ben de orada işte restoran müdürüyüm ve zaten herkese kan kusturuyorum falan. Ben diyorum bu ne böyle? Bu ne? Kim yaptı bunu? Ve Falan, hani Ulvi var artık sonra, bu ne biçim ya tabak böyle? Ulvi mi, Cengiz mi? Ya ne oluyor artık? Her şey birbirine girdi. Yani o çok Bana gelip dedin bunu ve ben gerçekten ulvi olarak dedim bir noktada. Bir tabak gitti çok kötü falan diye. Ben de dur bir dakika hemen düzeltiyorum. kim yaptı falan. Bir de böyle şey salatalık. Evet. Ya gerçekten sürekli salatalık kesmeme takıldı bu da. Ama Hayır onu çok iyi Çünkü başarmış. inanılmaz salatalık kesiyorsun. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ya bir Hiçbir şey söyle. yapmasa. Bir programda salata kes, öyküye tamam. salatalık kestirmeniz lazım. Evet. Yani her şeyden Yakın daha plan ilgi çekici salatalık olacak. kestiren onu. Ya gerçekten böyle salatalık kesilmez arkadaş ya. Böyle hani o salatalıklar eşit ve nasıl bir kübik biliyor musun yani? Lego görse işe alır Hayır ya. bir şey söyleyeceğim ben bunu. Biri onu öğretti. Ben öğretirken oradaydım. Sonra Sana da öğretti Göya işte da. ben yapamadım. Oraya da değineceğim. Onu, onu çok güzel öğrendi. Ve şöyle yapıyor. Mesela işte ahtapot bitiyor, levrek marin bitiyor, bir şey bitiyor. Öykü böyle. Zamanı geldi. geldi. Tır yeni bir tabak yapıyor böyle salatadan. Bir gün kayıttan önce Roman geldi. Ve yani Roman Öykü'nün oğlu. Ve bir baktım Roman tezgahta, mutfakta. Öykü Roman'a salatalık kesmeyi öğretiyor. Nesilden nesile. Anlatabiliyor muyuz yani? Ben de dedim ki ben seni bu yüzden mi işe aldım? Ulvi senin karakterinin yani her karakter çok gerçek de senin karakterinde aslında orada restoranın çok ortaklarından birisin. Hani patronsun. Hani senin dediğinle, senin kurduğun dengelerle gidiyor. Ama sana Öykü bir yerde o kadar yükleniyor ki ve hani gerçekleri de söylüyor bir taraftan kendi açısından. Yargılarımızı bir kenara bırakıyoruz. Evet, kendi açısından diyeyim. O sahne çok etkileyiciydi. Yani senin kendinle baş başa kal, çok spoiler vermeden söylemeye çalışıyorum. Kendinle baş başa kaldın. Sonradan şunu da düşündüm. Neticede erkeklerin hani o duygularını belli etmesi çok zor. Hani kadın olsa biraz daha kolay bu duygularını belli etmesi ve kimse ona o soruyu sormaz. Ama sen hem patronsun hem erkeksin hem orada bütün operasyonu yürütmeye çalışıyorsun, kriz çözmeye çalışıyorsun. Çok zordu o sahne. Zordu yani yazandan da aslında Boiling Point'tekiyle kıyasladığımızda da farklı bir yere de evrildi. Çünkü yani bizim mesaimiz işte az önce yani onların öyle bir şey yoktu gibi bir yerden söylemiyorum ama bizimki başka bir şeye evirdi. Karakterleri hep beraber bütün bu ilişkiler içinde Neticede tanımak buraya ve tanımlamak. uyarlanacağı için ister istemez küçük farklılıklar. Ya böyle bir şeye dönüştü çünkü hani herkes ya ben her prova başka bir şey yapıyordum açıkçası yani hani aslında kendi gönyesini bulması Cengiz'in de bir süre aldı bir süreçti.
Ya orada tabii şey bence çok önemli, yani hani orada bir şey yapmaya çalışan biri var. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Cengiz de orada ucundan bir şekilde tutmaya çalışıyor ama orada aslında yeterli olmamanın verdiği bir, hani o bilincin verdiği bir hırçınlık vardır ya, yani hani onun yarattığı personayla yüzleşmek zorunda kaldığı bir noktaya geliyor Evet. film içinde. Bunu da Öykü, Melis öyle bir şekilde yapıyor ki, yani hani gerçekleri söylüyor ve gerçekleri söylemeye devam ediyor ve gerçekleri söylemeye daha da devam ediyor. Yani bitmeyen bir gerçekleri söyleme ve yüzüne vurma Evet, süreci var patlama orada. anıydı. Yani hani bence aslında Melis ile Cengiz çok da iyi anlaşabilirdi başka bir dünyada ama ya şeydi benim için gerçekten hani Cengiz'e böyle derinlemesine girdikçe daha da keyifli ve daha da eğlenceli bir hale gelen bir süreçti. Kimi zaman Gönye'yi çok şaşırtmaya doğru gittiğim yerler de oldu. Osman Şeyi abinin ben bana çok böyle sevdim. ufak dokunuşları oldu, yani çok benim için de önemli olan. Son Osman'ın tekte- hayatta herkese çok ufak Evet, bir dokunuşları tık oluyor. evet. yani hani, Önemli ya, dokunuşları bu olan yaşla bir ilgili kimle konuşuyorsam hakikaten hani bazı anlattığım net hikayeler var. Hani Osman abiyle olan şey de çok net bir mihenk taşı, yani o yolda benim için. Ama e, böyle bir karakterle bu açıdan hani her yönüyle o madalyonun iki tarafıyla da tanışıyor ve çalışıyor olmak benim için çok şeydi. Bir de aslında Cengiz'in benim en çok sevdiğim tarafı mutfak tarafı, mutfağın arkasında, yani o tezgahın arkasındaydı. Ama ben her yerdeydim. Yani Evet. hani kamera yokken de ben her yerde olabiliyordum ve ben herkese salça olabiliyordum. Kimi zaman Senin çok hakikaten öyle bir aksesin Öyleydi. var, doğru. Evet, Yani sürekli- yapsan yerdi. Yani. Sürekli En çok bize da zaten geliyordu. Evet. Bana kullandı o aksesini pardon Bize de da, geliyordu hep. Onur'a da O gidiyordum. gıcıklığı herkese beslemek üstüne gidiyordum. ve Kamera yani o bizde değilken bağırdığım gelip yerde çok haklı olarak bağırıyordum. bir şeyler yapıyordu falan. İzledikten Saçma sonra sapan. artık Tabii biliyorlar, gerçekten biliyor musun? falan şey gibi. Aa, Karakter kadar gibi. bir Kamera şey gitmiş değilmiş. ama başka Evet, evet, tarafta. kamera gitmiş. Cengiz'e- Geliyor bizim masaya, bir şeyler söylüyor. Yazık be, Ben de falan dalmışım. oldum, anladın mı? Kim bu diyorum şu anda? Cengiz mi, Hangisi? Ulvi mi yani? Hangisi yani? Çok pardon şeyi söylüyordum. Ben mesela çok haklı buluyordum Melis'i Cengiz'in karşısında. Yani Evet. o filmin izledikten sonra o yaşayan halini de çok sevdim. Çünkü yani bütün set boyu çekerken abi hadi bakalım git şimdi falan gibi bir yerden yaklaşırken izledim böyle, yok ya Cengiz fena çocuk değil ya falan diye böyle bir hal geldi Ha, o üstüme. tarafını hiç görmüyoruz ki abi. Evet işte görmediğimiz için ama film bunu yapıyor O kısmı olması tuvalette da tek başına kuvvetli oynadığı bir için şey. göremedik biz Evet. şimdi. Aynen. Hayır Aynen. ama ben, Ben gördüm. süreçte de ben ya tabii ki herkes kendi karakterini savunuyor ve savunmalı da. Ama şeyi çok ben yani Cengiz'i taşıdığım süreçte şeyin çok farkındayım. Yani ben yapmaya çalışıyorum ya. Yani gerçekten servis alanında ben elimden gelenin en iyisiyle yapmaya çalışıyorum. Bu neyken bizi rahatsız mı? Rahatsız mı olmalıyız bundan? Küçük bak şey öne gelmeye falan başladı. Biz Abi. bir ekibiz abi. Baksana. Abi ben elimden geleni yapıyorum abi. Bir saniye ben fark ettim ki elimden geleni yapıyorum. Abi ben yapıyorum ama siz görmüyorsunuz. Ya bu biraz da böyle bir şey gerçekten. Yani orada kurulan ilişki, takımdan personelle beraber orada gerçekten, çünkü bu arada servis alanında yapmıyor olsa çok tatsız ve çirkin bir karakter Evet. olurdu yani. Evet. Evet, evet. O zaman Tatsız ve çirkin bir karakter bu arada. zaten yazılan o aslında ama savunma kısmındayız peki. Ama tüm karakterlerin arkada, tabii en önemli noktalarından biri de o filmin, arkada bir aile hayatları var. Evet, mutfak hiyerarşinin olduğu, çok acımasız, çok hızlı bir yer. Çünkü müşteri, yani misafir çok acımasız bir kere. Sistem de çok acımasız. Gıdayla uğraşmak çok acımasız. Gelen denetçi de çok acımasız. Ama bir taraftan da herkesin ailesi var ve kendi sorunları var ki özellikle zaten şefin gözünden de izliyoruz bunu. Orada şeyi de görüyorum aslında. Biz yaşalırken ailelerimiz de yaşlanıyor ama biz o sırada bir hayat mücadelesi veriyoruz. Tam hani kariyerimizin en yüksek noktasındayız ama onlar da yaşlanıyorlar ve onların da problemleri var. Yani orada sıkışmışlığımızı ya da ne zaman ne yapacağımızı bence hepimizin yaşadığı şeyler bunlar. O parmak bastığın o ki gazeteci yazar, yani gastronomi yazarının da öyle bir derdi var. Bence parmak bastığı önemli noktalardan bir tanesi de o. İşte portrenin içerisinde, zamanın portresinin içerisinde öyle de bir şey var. Bunun görülmüş olması da bence daha da büyüyecek bu problem ileriki O beni hep yıllarda. düşündürmüştür yani şey hikayesi vardır ya
işte ya, hepimizin böyle bir sıkıntısı olmuştur da dedik Allah göstermesin keşke hiç olmasa. Ama işte birini kaybediyoruz ve ne kadar zaman sonra üzülmeyi bırakmak lazım. Ya da şey hikayesi vardır ya o hafta sonunu onunla geçirecektin. Evet. Hayır geçirmeyecektin. Yani ya da geçirecektin. Yani bununla şey bir yerden barışmak gerekiyor gibi geliyor bana. Bunu da söylüyor zaten masada. Yapabilecek bir şey fazla bir şey yok ama diyor. Evet, evet. Nükhet'le olduğu sahnede işte. Ama ben mesela hep o sahneyi oynarken de hep bu dilemayı düşünürken de aklıma hep şunu getirirdim. Yani kendimi öyle rahatlatmak. Sonuçta yaşlanmak ve her gün yeni bir gün uyanmak da bir anksiyete ya. Yani zaman geçiyor, yaşlanıyoruz. Bir daha geri dönemediğimiz bir salı günümüz olacak bugünden sonra gibi. Hani bunu en mantıklı hale nasıl getirirsin diye düşünüyorsun. Yapabilecek bir şey yok. Bunu bilemem. Evet hiç görmemek bir sorun ama ne zaman ölüp ölemeyeceğini bilmeden ona göre yaşamak diye de bir şey yok ya. O yüzden bilemiyorum. Evet yani hani benim üzerimden hani gösterdiğiniz Evet, için söylüyorum. Özellikle gitmesi gereken bir evet yani spesifik bir durum var orada hastanede vesairede ama hani bu durumun genel hali ne kadar yenilebilir onu ben bilmiyorum. Yani sonuçta baktığında evet çünkü düşünsenize bunun empatisini kurduğum benim hayatımdaki bütün sevdiğim insanlara. Evet. Ya böyle kalırsın abi. Kabus. Tabii. Onu söylüyorum. Ya bunu zaten düşünerek ya da üzerinde düşerek ne kadar yaşayabilirsin orada bir dramayı patlatıyor tabii ki. Baba gel diyor, anne gelmiyor. Orada bir ekmek almaya ben giderim oğlum diyen bir anne var. Tamam ben giderim ekmek almaya, ekmek de kahvaltı da yapmadık bu arada falan. Evet. Hani yani anlatabiliyor muyum? Öyle bir sıkıntı durum var orada. Tek plana o kadar alışmışsınız ki röportaj boyunca da ben onu gördüm. Yani herkes birinin Bıraktığı cevabını yerden devam bıraktığı ediyor. yerden devam ettiriyor. Ben çok güzel bir ensemble görüyorum burada. O yüzden o tiyatroyla çok yakın durmuş. Ya güzel film olmuş. Elinize sağlık. Ama şunu da sorayım. Programı da hani- tek plan verin. Evet, programı da öyle veriyoruz evet. Gezen kamerayla böyle konuşalım. Şunu da sorayım. Bu filmden sonra, Umami'den sonra en iyi yaptığınız yemekleri merak ediyorum. Sen ateş ustası, ateşçibaşı ne deniyordu şey, senin ne- şimdi? Yok ben oynamadım. Yok Sıcak ben şef. kamerada. Sıcak şef. Sıcak şef ocak başındaki. Ocak Genetik de bir şey sıcak şef değil mi? Sıcak şef. Bunu keşke sıcak şefi ben Keşke bu orada kadar iyi konuşsaydık bunu. bilmiyordum. Sette Daha- konuşsaydık bunu. Bilseydim karakterime biraz şey katardım. Sıcaklık. Ve yandı da o ateş sürekli Çok yani. çok yazın Az çektik. terlememişsindir. Yazın çektik. Emre hocam. Altına Emre basa hocama basa buradan- söylüyorum. Yazın çektik. ya. Yazın çektik ve hatta şey hani Sen 2 kere çektin gibi bir şey oldu. arkadaşlar hepsi. kabus sıcaklar varmış falan denen dönemde çektik. Klima Pastırma çalıştıramadık. sıcağı falan. Pastırma sıcağı. Klima çalıştıramıyorduk içeride. Havalandırma birazcık ses yaptığı için tabii falan. Evet. Yani provalarda falan bir şey ama filmde zaten şeymiş. Ocakçılar en gergini olurmuş restoranın. Tabii, sıcak. Ama haklı olarak yani orası. Karakter Çünkü orada kaç- gelişti. kaç Ay, nasıl dereceydi? yakıştı ona ama. Evet. Ya çok gerçekten mutsuz. kaç derece 1000 diyorlardı. derece mi Ha, demişler? 1000 derece Ya da mi? 850 Ya o derece mi? benim Öyle bir şey. orada kullandığım kömür işte 700-800 derece kadar yanıyormuş falan. İyi de ben yanamıyorum ki 700-800 dereceye kadar. Yani şöyle oluyordu bak benim çalıştığım yerden Burak geçiyordu. Allah kahretsin. Ben ama bir şey Sadece söyleyeceğim. geçerken Evet. böyle Allah kahretsin. Arkadaşlarımız var 2 tane burada böyle. Ve birini bana yani tamam şefte de var falan işte Sina'da. Bir yandan da ben Sivin'den rica ettim dedim ki bana silecek bir şey verin. Çünkü hani ağlıyorum ben hani. Ben bak biraz yakın konuşalım terlerim. Hani öyle bir durum var bende. Evet yani o yüzden hani benim dönerci gibi böyle biz bir yan yana. Biz tabii Cemal dayı ve onun asistanı olarak böyle. O kadar fenaydı ki Cemal dayı benim dönerci dayım bu arada. Tahmin ettik tanıdık oldu. Ama neyse şunu demeye çalışıyorum yani o kadar sıcak ki yani ben böyle oluyorum. Nasıl ya ben şey zannediyorum bunun bir çözümü bulunacak. Hani bir şey olacak bu ateş sonra konacak. Evet Yok sen canım çok falan uzun diyorsun. süre böyle mi İnanamadım. oynayacağız biz diye İnanamadım. sormaya devam ettim. Düşün öyle olduğu için Emre hiç cevap vermedi film bitene kadar. Tamam böyle mi oynayacağız biz? Diyor sürekli yani o konuya hiç girmedi yani. Tabii. Bana söylüyordu arada ateşi harlaman lazım diyordu böyle. Bir de bunu yani Ne üzerine. ateşi? Hangi ateş var? Arkanda ateş var falan. Çok bayağı elektrolit kaybı yaşamıştık ya. Yani elektrolit takviyesi alıyorduk. O kadar sıcaktı. Powerade içiyorduk su tutalım diye. Su kaybediyoruz çünkü sürekli. Çok fena. Zor ama keyifli geçmiş. Ama en sevdiğin, en çok pişirdiğin, en iyi yaptığın Artık Yemek. pirzolayı çok iyi pişiriyorum. pirzola pembe olur. Pirzola pembe olur. Bu bir pirzola değil. Evet. O bir pirzola Bu değil arada hakikaten de. yapıyor musun ya? Ben Oradan öğrendin demek Ben ki. pek eti yiyen biri değilim. Bu bana şey oldu. Biraz ceza gibi oldu bu film. Mesela ördek ben hayatımda bırak Ama yemişliği ördeği güzel pişiriyordu. görmüşlüğüm mü vardır? Ama şimdi benim Ha, siz pişirdiğim yediniz ördek öyle, doğru.
Hani öyle bir film şeyi olarak o gidiyor Renzo şefin aman masasına gidiyor ve o da onu yiyor. Tek plan olduğu için de burada bir hile yok ve yiyip Güzel falan mi yapması. gerçekten? Güzeldi, çok güzeldi. Ellerine Yapması sağlık. lazım. Şimdi Evet, sona doğru the best yani. 1-2 Baya pişmesi gerektiği gibi pişiyordu artık falan. sonlara doğru kapak çevirme Gerçekten falan var, sosu bir şeyi Bayağı falan. yaptı herif yani. Tabaklar çok güzel görünüyordu. Tek sorun ben yemiyorum onları. Ha. Sizlere yapayım. Akşam yeriz galada. Ha diye öyle bir şey düşünüyorum. yapayım ya. Pirzola mirzola. Bir de şey tabii onu da söylemek lazım ya mutfak, endüstriyel mutfak varsa ya pişirmek daha eğlenceli ya. Onu da Tabii, söylemek çok. lazım. Evdeki gibi değil. Ya Tabii tamam yani evde de alışkanlık yerde oluyor, eğlenceli ızgaralar oluyor var, ama. Döküyorsun şöyle elinin tabii tersiyle, canım. biri süpürüyor Yani seni. fritözü Organizasyon var haşlaması orada bilmem nesi yani aklına ne gelirse hemen yapabileceğim bir durum var. O, Biz de evde çıt 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 guf falan. Anladın mı o yani? Aynı şey mi şimdi? Niye hala peki elektrikliye niye geçmedin? o da değil, o da değil. Ya bu çakmak nerede falan. Çıt 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 çıt. No 1 mi? Peki Burak, senin pişirdiğin en güzel yemek ne oldu? Ama hala şunu öğrenemedim ben, onu söyleyeyim. Ta 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 O ta yok, ta. O yani o bir şey. Ama O çok tek başına bir. tecrübe, yani Evet çok yani. çalışman Evet. lazım. Birkaç Yani o ta çuval ta 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 herhalde ta o soğanı kısmı yapamadık, onu söyleyeyim. kesmen gerek. Benim de mutfakta süper arası olan bir model değilim. Hani hiç merakım da olmadı öyle. Bence elimden gelir ama yani hiç denemedim. Öyle iyi yaptığım bir yemek diye bir şey yok galiba. benim Umami'den sonra aslında. belki bir şey olmuştu. Umami'den sonra belki bir risotto denemem olabilir. Biraz hatırlatırsa belki şunu öyle yapacaktın falan yaparsa mesela yanımdan öykü yapabilirim gibi. Öykü, sen salatalık dışında tabii. Umami'den sonra neyi Arkadaşlarım yeteneğimi küçümsüyorlar ama ben mutfakta yetenekliyim arkadaşlar. Çok iyi. Şey videoları vardır ya, Evet. salataya ejderhaya benzetir ağzı yapalım. Bildin mi o işte? Yani Kabuğundan e, ördek. çok fazla şey yapıyorum zaten. Her gün yaptığım bir şey yani. Çocuk da olunca, Böyle evet, tabii. bir de tabii romandan sormak lazım ama roman büyük ihtimalle nefret ediyor. Yani anam babam usulü pilav ve sulu yemek olsa bari de diyeceği kadar garip garip şeyler yapıyorum. Ve yemiyor. Şu çocuğa bir adam yiyerek Yiyince yesin yiyecek diye. ama. Büyüyünce yiyecek mi diyorsun? Hala umudu var. Osman, sen çok Ben değildin, oturduğum mutfakta yerden değildin ama eleştirmeye devam ediyorum. Yine aynı yerdesin Aynen, yani. eleştirme. Başı sonu aynı. Konuşmadık abi, sen mutfağa gir. Yok, ben hiç Hayır dedim benim gerçi. mutfağım Var İtalya'da bir da şey mı? yaptın. yok. Yani seyretmeyi çok seviyorum yapanı. Yardım etmeyi, böyle yamaklık yapmayı çok seviyorum ama yani çok şey değilim. Ulvi, sen de mutfakta değildin, hani ortalığı karıştırıyordunuz. Evet, normalde ben severim mutfakta olmayı ya. Ya Ulvi gelip sürekli yedi. Yani bunu söylemem Ama işte lazım. güzel yemekten de anlıyordu. Anlıyor, yerken bu anlıyor, arada. anlıyor. Yani ben çok fazla kere sebze sote yaptığımı hatırlıyorum. Sadece sette, filmle alakası yok. Yani önümüzde bir sürü havuç, kabak, bir şey, havaç. Havaç Güzel bir yer, karıştırmış. bir yermiş gibi havaç. Evet. O bir yemektir, onu bilmez onlar. Havaç yemeği. Ne bir sürü sebze falan, onların hepsini pişiriyorduk. Değişik soslar falan. Bir de restoran kapalınca oradaki bütün sosları deniyorduk tek tek tabii. Ne kadar iyi geliyordu ya. Yap yemezsin. O yaptığın saçma sapan patatesler nasıl Hepimiz gidiyordu? onu konuşuyorduk. Ya. ya. Böyle bir şey olamaz ya. Sağ ol kanki falan. Anlamsız. Büyük ihtimal o böyle Vietnam'daki gibi bir ruh halinde olduğumuz için böyle. Hani, anlatabiliyor ya, o ruh hali bizi bir zamanlar askerdike götürdü, şey olduk yani. Çok kısa sürede 3 gün mü dediniz? Kaç günde çekildi? Yani 20 küsür gün prova, 4 gün çekim. Evet, 4 gün çektik. Kısa derken yani şöyle zaten hani bize bunu da söyleyelim bence. Bu da çok düşününce ben sonradan fotoğrafları görüp hatırlayayım abi. Bir başlayıp çekip ara verip bir tane daha girmek sabaha karşı. Evet. Gerçi bu acayip bir şey. Ya oldu. matine Yani biz 110 suare dakika gibi kayıt oluyordu, yapıyorduk. evet. Sonra Bir de yaklaşık üzerine. 2 saat bekliyorduk, veriyorduk. dinleniyorduk. Sıfırlayıp bir daha giriyorduk. Yani Çünkü Emre'nin özellikle ve Burak'ın ve mutfaktakilerin özellikle dinlenmesi gerekiyordu. Biz yine Ve sonra tekrar giriyorduk. o role Sabaha yabancılaşacak mısın? Sabah karşı Bu 5 sefer olacak mı? Evet. Olmadığının travması buna yansıyor. Yani hani Evet. Tabii o bitmesini istemediğim kabus konusu tam olarak orada devreye yani giriyor. bayağı. Yani çünkü her gün bir sonraki güne uyanmıyoruz. Da. Aynı bir sonraki güne uyanıyoruz. Aynı güne uyanıyoruz. uyanmış Evet, aynı oluyoruz. güne. Aynen öyle. Ve zaten öyle bir şey ki işte akşam bir take oynamışız, durmuşuz 2 saat, yemekler yenilmiş, işte duş alınmış, toparlanmış, tekrar gelinmiş, bir daha oynanmış, sabah olmuş. Ama yani hepimiz de deli gibi adrenalin patlamış, hepimiz böyleyiz. Tabii de gece Sabah. çekmek zorundasınız. Tabii Tabii, sabah sabah bir 6'da geldik. 7'de uyuyoruz. Night Walker ya böyle Uyuyamıyoruz işte. Şey gibi. Ve hani zaten şey de var, hani oradaki beraberlik bizim hani setten sonra da devam ediyordu.
biz beraber seti bitiriyoruz, beraber gidiyoruz. Sohbet, muhabbet, ne yaptık, nasıl olacak, yarın ne yapalım, bunu mu yapalım, onu yapalım, onu böyle şöyle falan. Biz derken- tuvalette yalnız kalıyorduk çünkü zaten. Evet. Sonra işte sabah 9 falan uyuyoruz. Kamp Böyle gibiydi yani. Evet, kamp gibiymiş. Bir an bile ne yapıyoruz biz diye düşünsek kalırmışız gibi bir geldi herhalde. Mesela ben de öyleydi. Sus görme boş ver yani yeni unut. Mesela son işimmiş gibi. Benim mesela motivasyonum oydu yani. Son Bunlar sabah işimmiş gibi. spora kalkıyorlardı. Tabii. Ama mecbur. Ama mecburen Yani o şeyi. sıfırladığımı kendime anlatmam gerekiyor içime çünkü. 9'da yani. zaten şeye giriyoruz. Otele. 12'de spora kalkıyorlardı Ulviler. Ellerinize sağlık. Umami güzel bir film olmuş. Keyifle de izleneceğini düşünüyorum. Hem Türkiye'de hem de her yerde. Dünyanın her yeri nerede izlenirse izlensin. Evrensel bir dili var zaten. Dolayısıyla hem ülkemiz açısından hem de sinema açısından, sinemamız açısından önemli. Tek plan kolay kolay çekilmiyor başta da söylediğimiz gibi. Gerçekten tek plan olması ayrıca çok kıymetli. İçeriği zaten dolu, anlattığı çok mesele var. Bence Boiling Daha Point ne olsun? sevenler de merak edip açacaktır dünyada. Kesinlikle. Ya bence Boiling de. Point de bir kült film olarak Aynen öyle. geçiyor ve hayranı meraklısı çok. Onu da Bizim sevenler elimizden çıkmış halini de görmek isteyecekler. Yani Evet, Boiling Point'i evet. tekrar izleyen bir manyak furya var şeyde dünyada. Var. Öyle mi? Tabii Boiling Var, Point'i kült yapan ve Ha, öyle İngiltere'de çok seven bir tayfa var. Öyle mi? O Eyvallah. filmi. Eyvallah. Muhtemelen onlar. Evet, üstüne dizi de yaptılar. Dolayısıyla Tabii. çok seveni var. Bu versiyonunu da çok seveceklerine eminim. Ellerinize sağlık. Emre'ye de buradan sevgilerimizi iletelim. Los Gerçekten Angeles'ta mı, iletelim. Kazakistan'da mı? Kazakistan'da. Nerede bilmiyoruz ama şu anda Kazakistan'da. İstanbul'da akşam gala var çünkü. Çok teşekkürler. Ellerinize teşekkür sağlık. Hayırlı olsun, izleyicisi bol olsun. Teşekkürler. Tek planlarınız da çok olsun ya. Çok keyif almışsınız. Evet, keşke, gerçekten ben isterim. Keşke böyle bu ekip haberi tek Evet, plan bir de yapsa ya. Avengers gibi böyle buluşup tek bir haberi bitirip. Evet, bence de başka bir gece daha çekebilirsiniz belki. Evet, Neden bakalım. olmasın? Çok teşekkür ederim. Biz Teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. Evet, Umami 12 Şubat'ta Disney Plus'ta yayında, mutlaka izleyin. Zaten üstüne uzun uzun konuştuk. Röportajdan sonra ne dediğimizi izledikten sonra daha da iyi anlayacaksınız. Elbette kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler.